Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğal ve organik beslenme nedir, işe yarıyor mu? Tamamen doğal yetiştirmek istediğimiz bir ürün düşünelim, bitkisel ve hayvansal ürün. Bu ürünün genetiği ve yapısına müdahale edilmemiş tohumdan başlayarak gıda ürününün son aşamaya getirilinceye kadar kullandığımız en temel madde olan su ile başlayalım. Bu süreçte kullandığımız su ne kadar doğal ve temiz? Bu süreçte suya herhangi bir zarar verici kimyasal veya fiziksel etmenler var mı? Maalesef bu sorunun cevabı büyük bir ihtimalle veya başka bir ifadeyle genelde evet olabiliyor. Peki gerçekten doğal ve organik besin yetiştirmek bu kadar zor mu? Şimdi bu soruya cevap arayalım. Gerçekten doğal beslenebilmek için gıda ürününün yapısına etki etme potansiyeli olan tüm potansiyel kirletici ve maddelerden, faktörlerden uzak bir şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Peki nedir bu çevresel faktörler? Örnekler verelim. Yapısında hormon veya kimyasal ilaç yoksa, GDO karışmamış ise, radyoaktif kirleticilerden uzak yetiştiriliyorsa, yanında otoban veya havaalanı bulunmuyorsa, organik yetiştirilme sahasından üstünden bir elektrik hattı geçmiyorsa, sulandığı su kimyasal ve plastikten uzak bir şekilde arındırılmış bir gıdaysa, evet demek ki doğal ve organik yetiştirmek bu kadar zor. Evet, doğal olduğu iddia edilen tarımsal ve hayvansal ürünler bu şartları taşıyorsa, bu beslenme sistemi gerçekten kişiyi sağlıklı bir şekilde besleyip hastalıktan koruyabilir mi? Şimdi bu soruya cevap alayım. Peki neden böyle oluyor? Çünkü 180-200 bin yaşında bilim insanı kabul ediyor. İnsan ırkı on binlerce yıldır bu temiz gıdalarla beraber büyüdü. On binlerce yıldır. Dolayısıyla bu gıdaları kullanıyor. Özellikle son 50 yıldır insan evladı yeni hastalıklarla başa çıkmak zorunda. Belki de bu hastalıklar önceki yüzyıllarda daha az vardı. Şimdi cevabı zor bir soru soralım. İnsanın temiz yaşam şartlarını, diyelim şöyle cümleyi kuruyorum. 180-200 bin, 100 binlerce yıl önceki temiz yaşam şartları oluşturulursa, günümüzde insanlar etrafımızı çevreleyen olumsuz tüm etmen hastalıklardan ve olumsuz faktörlerden korunabilir miyiz? Bu soruya cevap arayalım. Kişinin anne ve babasından aldığı kalıtsal bilgide, DNA'da, genlerde eğer bu hastalıklar baskın değilse, besin olarak kullandığı gıdalar temizse, GDO yoksa bu gıdalarda, etrafındaki çevresel faktörler, fiziki faktörler bir kirleticilik oluşturmuyorsa belki hastalıklardan korunabiliriz. Fakat bu faktörler hep bozuksa sadece doğal beslenmenin maalesef hastalıklardan korunmak zor. Sonuç olarak tabloya şöyle bir bakalım. Hastalıklardan gerçekten korunmak için tabloyu etkileyen tüm faktörlerin temiz ve doğru olması gerekiyor. Maalesef tüm faktörlere dikkat etmek gerekiyor. Tüm faktörlere dikkat edip sadece temiz gıdayla, temiz organik besinle hastalıktan korunamayız. Teşekkür ederim. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere.